Dark Horse Chronicles'tan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir çizgi roman incelemesiyle daha sizlerle gelen yorumlar ve öneriler üzerine de aslında bu çizgi roman inceleme bölümüyle beraber yeni bir inceleme serisine de başlamış olduğumu söylemek istiyorum sizlere. Ve arkadaşlar Justice League'in yeni 52 döneminin ilk bölümüyle bugün karşınızdayım. Hiç daha fazla lafı uzatmadan direkt olarak incelemeye geçiş yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle Justice League'in birinci cildi olan başlangıç eseriyle, yani başlangıç çizgi romanıyla bu bölüme başlamak istiyorum. Yani arkadaşlar, bu başlangıç gerçekten de adının hakkını veriyor. Yani sonuçta yeni 52 olayını başlatan Flashpoint'in gerçekleşmesiyle birlikte karakterlerimizin geçmişlerinin sıfırlanması ve onların tekrardan bir araya gelerek kötülüklere karşı savaşmaya başlamalarının o ilk adımlarını detaylıca aslında görebilme şansını elde etmiş olduğumuz bir çizgi roman olduğunu söylemem gerek. Bununla birlikte tabii ki de Darkseid karakterinin ilk kez ortaya çıkışını da görmüş olduğumuz bir çizgi roman kendisi. Justice League'in bu birinci cildi. Bununla birlikte aslında her karakterimiz, yani Justice League ekibi içerisinde yer alan Wonder Woman'ın, Superman'in, Batman'in, Flash'ın, Cyborg'un, bununla birlikte Green Arrow, Green Lantern'ın ve Aquaman'in yine kendi içsel benliklerini de bence detaylıca görebilme şansı bulduğumuz ve aslında bu Justice League ekibinin kurulması konusunda hiç de öyle büyük bir hevese sahip olmadıklarını, bununla birlikte hani böyle tesadüfi bir şekilde kurulmuş olan bir ekibin de hani ne kadar yararlı olabileceğini ya da kendileri açısından ne kadar faydalı olup olamayacağını bir yandan da sorgulamış olduklarını okuma şansı elde etmiş olduğumuz bir çizgi roman olduğunu düşünüyorum. Justice League'in bu birinci cildi için, yani cilt bir başlangıç için konusu bakımından konuşacak olursam arkadaşlar. Bununla birlikte aslında yani bütün bu anlattıklarımla birlikte Sonsuzluk Konseyi denen bir yapının yine bu Justice League evreni içerisinde var oluşunu ve Pandora ve Stranger olarak geçen iki karakteri yine görüyoruz ama tabii ki de onları gördüğümüz kısımlarda fazla bir detay yer almıyor açıkçası. Yani bundan dolayı da hani bu karakterleri biz niye gördük ya da Sonsuzluk Konseyi'nden neden bahsedildi bu başlangıç hikayesi içerisinde, bunu hani şu an için tam olarak emin değilim ama tabii ki de ilerleyen ciltlerde bu iki karakterin de hani detaylarına ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Çizimlerine geçecek olursam arkadaşlar, şöyle sırayla Superman'i, Green Arrow'u ve Batman'i yine aynı şekilde fikri ayrılıklar yaşarken görüyoruz. Bir kapak çizimi bu muhtemelen ama olsun. Yine de güzel bir kapak çizimi. Bununla birlikte Barry Allen'ı yine görüyoruz. Yeni 52 dönemi içerisindeki hayatında yaşamış olduğu bir sahneyi sizlerle paylaştım az önce. Bununla birlikte yine Cyborg'un oluşma anı muhtemelen bu. Bakayım. Hayır, Cyborg'un değil ama Victor'ı ana haliyle görüyoruz. Yani daha Cyborg olmamış versiyonuyla görüyoruz. Bu kısımlarla bununla birlikte Darkseid'in yine yaratmış olduğu Mother Box'ın patlaması sonucunda ve daha doğrusu Mother Box'la bağlantılı olan bir teknolojinin daha doğrusu bir yandan da aktive olmasıyla birlikte Victor'ın zarar görmesini ve bununla birlikte Cyborg olma sürecindeki ilk kısmı da yine burada görüyoruz arkadaşlar. Bununla birlikte yine Wonder Woman'ı gördüğümüz bir sahnemiz mevcut. Darkseid'le olan ilk karşılaşmaları buydu muhtemelen. Bununla birlikte Aquaman'in aniden ortaya çıkışı. Bunun dışında Darkseid, yine şöyle yakından sizlere göstermiş olayım. Bir mücadele anı bütün ekibin. Yani bu ekip, dediğim gibi, bu mücadeleyi göstermesine rağmen yine de kendi içlerinde fikir ayrılıklarına da büyük bir oranda sahipler ki onlardan bir tanesi de Hal Jordan ile, yani Green Lantern ile Batman arasında yer
alıyor arkadaşlar diyorum ve çizimleriyle de ilgili birinci cildin en azından sonuna gelmiş bulunmaktayım. Direkt olarak şimdi ikinci cildin incelemesine geçiş yapayım. Ve arkadaşlar şu anda karşınızda Justice League'in yani Yeni 52 dönemindeki Justice League'in ikinci cildi olan Hainin Yolculuğu çizgi romanıyla sizlerleyim. Bu çizgi romanımız içerisinde de olay örgüsü devam ediyor. Birinci cildin ardından kaldığı yerden yani. Ve ekip üyeleri hani her ne kadar halen kendi içlerinde bir tereddüt ya da ön yargıyla mücadele ediyor olsalar da yavaş yavaş yine de bir takım olma yolunda o ilk adımı hani kabullenme olarak nitelendirdiğimiz o ilk adımı bence burada aşmaya başladıklarını söyleyebilirim. Bununla birlikte Hainin Yolculuğu başlığı aslında yine bu çizgi romanımız içerisinde geçen bir panelden aslında ilham alınarak bence oluşturulmuş ve bununla birlikte burada tabii ki de bir karakterimiz daha var ki kendisi ana kötümüz olan Graves ki bu Graves dediğimiz kişi de aslında tam olarak sanırım Dave Graves'ti, tam hatırlamıyorum. Justice League'in aslında ilk cilt içerisinde yani başlangıç cildi içerisinde halk tarafından kabul edilmesini, onlar tarafından bir kahraman olarak ve dünyanın kurtarıcıları gözüyle kabul edilmelerini aslında vesile olan diyeyim bir yazar, yani doğaüstü olaylar üzerine yazan bir araştırmacı ve aynı zamanda bir yazar. Ve bu karakterimizin yine aslında ilk cilt içerisinde gerçekleşmiş olan yani Darkseid saldırısı sonrasında ailesini kaybetmesini, yani Darkseid'ın yine ışınları yollamış olduğu Omega Boom olarak adlandırdığımız ışınlardan yayılan radyoaktif enfeksiyon sonucunda desem daha doğru olur. Ailesini kaybetmesine, bununla birlikte aslında kendisinin de bu enfeksiyon sonucunda hastalıkla mücadele etmesine, bu mücadelenin kendisini yorması ve aslında o içindeki acıyla da birlikte kendisini mistik tanrılara yönlendirerek karanlık bir mistik yaratığa dönüşmesini ve bununla birlikte bunun sonucunda da aslında demin ilk cilt içinde bahsetmiş olduğum Justice League'in yaşamış olduğu o tereddütleri halka duyurmaya çalışmasını tabii ki korkunç yollarla ele alan bir çizgi roman olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bununla birlikte yine Pandora ve Stranger karakterini yine son sayfalarda gördüğümüz bir çizgi roman. Tabii ki de azıcık daha detay görüyor muyuz? Yani kısmen de olsa detay anlamında bir adım en azından ileriye gittiğini bu konuda söyleyebilirim ikinci cilt için konuşacak olursam arkadaşlar. Çizimlerine direkt olarak geçiş yapayım. Bununla birlikte bir karakterimiz daha var aslında bu olay örgüsünde ön plana çıkan. Ve o karakterimiz de aslında Justice League ekibine katılmak istiyor ancak ekibin tabii ki de Marshall Manhunter'ı yani daha öncesinde takıma almış olmalarını ve bu alım sonrasında da yaşanmış olan belli başlı negatif olayların da tabii ki de tesiriyle bu konuya tabii ki de sıcak bakmayışlarını da tabii ki de görmüş olduğumuz ve bunun sonucunda da Green Arrow'un yani Oliver Queen'in Trevor ile yani Albay Trevor ile bir işbirliği yaptığını da görmüş olduğumuz bir çizgi roman. Justice League'in Yeni 52'nin tabii ki de ikinci cildi Hainin Yolculuğu. Bununla birlikte Marshall Manhunter'ı da şöyle göstermiş olayım en azından. Öyle yakından gösterebiliyor muyum emin değilim. Ama bu da demektir ki yakın ciltlerde de Marshall Manhunter'ı daha yakından da görebileceğimizin de sinyali bu arada. Böyle söyleyeyim. Cyborg ve Superman'in yer aldığı bir panellemeler zinciri. Graves'in kendini emanet ettiği diyeyim Asura Maro olarak adlandırılan hayalet ruhlar mı diyeyim, iblisler mi diyeyim artık nasıl adlandırırsınız. Bu arada Graves karakteri tabii ki de Justice League ekibiyle mücadele ediyor. Batman bir yandan tabii ki de yine o stratejist mantığıyla olaya yaklaşıyor. Yine demin de bahsetmiş olduğum gibi Graves Justice League'in acılarını kullanarak yani acılarını kendilerine karşı kullanarak onları bir nevi saf dışı bırakmaya da çalışıyor. Zaten bu arada şunu da söyleyeyim, bu olay örgüsü içerisinde Albay Trevor ile Wonder Woman arasındaki o iletişimin de detaylarına ve o iletişimin kopukluğuna aslında şahitlik de ediyoruz diyebilirim. Ve bununla birlikte tabii ki de bu kopukluk
bir iletişim doğuruyor. O da Wonder Woman, Superman arkadaşlar. Ve bununla birlikte Amanda Waller karakterinin de yine görmüş olduğumuz bir çizgi roman cildi. Bu ikinci cilt. Ve bu şekilde de arkadaşlar çizimleriyle de ilgili incelememin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Justice League'in Cilt 2 Hainin Yolculuğu çizgi romanına ve geldik bu yeni çizgi roman inceleme serisinin ilk kısmının son cildi olan Justice League Yeni 52 Cilt 3 Atlantis tahtına. Evet arkadaşlar, bu cildimiz içerisinde de tıpkı başlığında da olduğu gibi Arthur ile sanırsam Orm olması lazım. Aynen, Okyanuslar Fatihi Orm arasındaki, yani Arthur'un üvey kardeşiyle olan mücadelesini görüyoruz. Bununla birlikte Justice League'in tabii ki de bu mücadelenin arasında yer aldığı rolü ve davranışsal biçimi de görüyoruz. Ve bununla birlikte aslında Justice League üyelerinin Arthur'a karşı olan o güvensizliklerini de aslında okuma ve görebilme şansını bulabildiğimiz bir çizgi roman. 3. cilt, yani Atlantis tahtı. Bununla birlikte Cyborg'un yine kendi içsel yolculuğunu en azından bazı panellerde görebilme şansımız oluyor. Biliyorsunuz ki 2. cildimizin olay örgüsü içerisinde Cyborg kendisiyle ve kendisinin dönüştüğü yeni formasyonla olan o içsel çatışmasını yansıtmıştı olay örgüsü içerisinde. Burada da onun devamını ve Flash'ın ona vermiş olduğu, yani Barry'nin ona vermiş olduğu desteği görüyoruz. Bunun dışında Orm'un saldırısı sonucunda aslında Batman'in o hep Justice League içerisinde görmüş olduğumuz o otoriter karakteristik yapısını ön plana çıkarmış olduğu kısmı da görüyoruz. Çünkü tabii ki de böyle ciddi bir saldırı karşısında oturup böyle hani planlama yapacak bir zaman olmaması sebebiyle aslında grup, yani ekstradan bir grup üyesi ya da grup üyeleri almanın takım içerisindeki geçmişten gelen zararlarının biliniyor olmasına rağmen Batman burada tabii ki de yardıma ihtiyaç duyulmasını öne sürerek takımın geri kalanından habersiz bir şekilde Green Arrow'un da dahil olduğu birçok yeni DC karakterinde bu mücadele içerisinde yer almasına yol açıyor ya da vesile oluyor diyebilirim ki Green Arrow diyorum ama bunun dışında bir de aynı zamanda Hawkman'i ve sanırsam Firestorm'u da bu olay örgüsü içerisinde görüyoruz arkadaşlar. Yani kesinlikle 3. cildi tek başına değerlendirmem gerekirse aslında seriden bağımsız bir şekilde, hani gerçekten de karakter profillerindeki o gelişimi böyle apaçık bir şekilde görebilmeye başladığımız bir nokta olduğunu söyleyebilirim Atlantis tahtı için konuşacak olursam. Bunun dışında aslında Orm'un saldırısının, yani daha doğrusu Orm'un işgalinin bile hani başka bir kötü karakterimizin, yani biraz böyle tabii ki de tam kötü bir karakter de diyemem çünkü ters köşe olunabilecek ya da ters köşe anlamına gelen bir karakter olduğunu düşünüyorum kendisinin. Yani onun böyle yol açmış olduğu bir işgal ve bu işgalin işte Justice League üzerindeki etkisini daha doğrusu okuduğumuz bir çizgi roman arkadaşlar. Yani ben açıkçası beğendim kendi adıma. Her ne kadar bu Kral Arthur, yani Aquaman ile Orm'un iletişimi böyle biraz bana hani sanki, yani ne bileyim, biraz daha sanki detaylı işlenebilirdi. Biraz böyle sanki aşağı bir seviyede kalmış. Hani geri kalan olay örgüleri biraz daha böyle yukarı ivme seyrederken hani Kral Arthur ve Aquaman ve Orm'un arasındaki iletişime gelindiği zaman o olay örgüsü seviyesi böyle bir aşağı doğru inip sonra tekrar yukarı çıkıyor gibi oluyor. Hani ben düşünmüştüm ki hani hep böyle bir sabit bir ivmeyle yukarı doğru gitsin ve hani biraz daha böyle heyecanı artırsın istemiştim aslında. Ama tabii ki de bu haliyle de bence ben güzel olduğunu düşünüyorum. Ben okurken keyif aldım. Sizlerin de keyif alacağını düşünüyorum. Çizimlerine kısaca şöyle göstermem gerekirse öncelikli olarak Superman'i ve Cyborg'u göstereyim. Burada zaten ilk kısımlarda aslında bu görmüş olduğunuz Atlantis tahtını okumuyoruz. Bununla da birlikte ilk kısımlar aslında eskiden tabii ki de Wonder Woman'ın ilk dünyaya geldiği zamanlardaki arkadaş olan Barbara Minerva'nın, yani namı diğer Cheetah'nın aslında orijinini ve onunla olan mücadelesini okuduğumuz bir kısım var. Ve bu kısımda bence bana göre ilginç bir yere gidiyor ama tabii ki de belli bir noktadan sonra da kesiliyor hikaye akışı tabii ki de. Bunu muhtemelen ileriki ciltler daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Bu arada ilk defa tabii ki de bu Yeni 52 dönemi içerisinde Tanrı öldüren kılıçtan bahsedildiği kısmı da şöyle sizlere
göstermiş olayım. Yine Superman Wonder Woman'ın bir yandan da tabii ki kendi aralarındaki ilişkinin ilerlediğine dair panellemeleri göstereyim. Bunun dışında direkt olarak Orm'un saldırısı, ki aslında başlangıçta Orm'un saldırısı olarak düşünülüyordu ancak bunu başka birisinin yapmış olduğu da ortaya çıktı. Demin de girişte bahsettiğim gibi. Burada gördüğünüz gibi üvey kardeşler arasındaki ilk karşılaşmayı şöyle sizlere göstermiş olayım. Bununla birlikte Victor'ın, yani Cyborg'un babasıyla olan o iletişimine yine yer verildiği bir panellemeler zinciri. Şöyle göstereyim. Bunun dışında Orm'un yol açmış olduğu diyebilirim artık saldırının vesile olduğu, sebep olduğu sonuç su altındaki kadim yaratıkların ortaya çıkması. Bununla birlikte saldırıyı asıl yapan kişiyi göstermeyeceğim özellikle ama en azından o sayfayı göstermeden böyle sadece Arthur'un kendini kanıtladığı anı, yani artık hem dünyayla, yani yaşamış olduğu anakarayla hem de Atlantis'in birbiriyle olan o bağını güçlendirmek için kendi sorumluluğunu tamamıyla ele almış olduğu kısmı şöyle göstereyim. Ve sanırsam da bundan başkasını göstereyim. Bir de şunu göstereceğim. Biliyorsunuz ki ikinci cilt içerisinde Green Arrow'un dışlandığını okumuştuk. Ama burada da tabii ki de Batman'in sebebiyle diyeyim, takıma dolaylı yoldan da olsa yardım ettiğini gördük. Ama burada bir epilogla aslında cildimiz sonlanıyor. Bu epilog içerisinde de yine Albay Trevor'ı görüyoruz. Argus'un, yani eskiden tabii ikinci cilt içerisinde Argus'un başından alınıyor. Hatta burada da alınma kısmına da böyle yer veriliyor. Yine epilog kısmında. Ve bununla birlikte gördüğünüz gibi Arrow okuyla sahneye giriyor. Yani Oliver Queen. Sonra Oliver Queen kendi başından geçen bir olayı anlatıyor, yani daha doğrusu yine bir suçla mücadele olayını anlatırken böyle bir cihazla karşılaştığını söylüyor ve aslında bu epilogtan da anlıyoruz ki bu cihazın ne olduğunu Trevor biliyor. Bununla birlikte Aquaman de durumun farkında. Ancak biz tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. İlerleyen ciltlerde bunun da açığa çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde de Justice League Yeni 52 dönemini incelememdeki ilk bölüm itibariyle, yani ilk 3 cildi incelemiş olduğum ilk bölümün itibariyle bu videoyu da burada noktalamış oluyorum arkadaşlar. Bu videoyla birlikte Nerdverse Chronicles kanalımla ilk kez tanıştıysanız kanalıma abone olarak ve bildirim çanını aktif hale getirerek hem kanalıma destek olmuş olursunuz, aynı şekilde içeriklerime de destek olmuş olursunuz. Bununla birlikte bildirim çanını da açmış olduğunuz için yeni gelen içeriklerden de daha hızlı bir şekilde haberdar olma şansını elde etmiş olursunuz arkadaşlar diyorum. Ayrıca videoyu beğenerek ve yorumlar kısmından çizgi roman inceleme önerileri olsun ya da video ile ilgili öneri ve düşünceleriniz olsun, bunları da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yepyeni bölümler tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.